Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ekşi mayalı 25 kilo undan yapmış olduğumuz çok lezzetli ve özellikle çok bereketli köy ekmeği tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz köy ekmeği tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimizde 25 litre ılık su kullandık. Hamur yoğurma makinesinin içerisine birkaç tas ılık sudan koyuyoruz. Hamur yoğurma makinesinin içerisine 30 kilo unu eleyerek ekliyoruz. Bunun 5 kilosunu daha önceki tarifimde paylaşmıştım, o tarifimde kullandım. Unun içerisine 2 su bardağı kalın tuz kullanıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Daha sonra makinemizi çalıştırıyoruz. Yavaş yavaş hem çalışıyor hem de suyunu ekliyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Hamurumuz unla beraber güzelce karıştırdıktan sonra ekşi mayamızı ekleyeceğiz. Bunun için mayayı öncelikle ılık suyla ıslatıyoruz. Daha sonra elimizle şöyle bir karıştırdıktan sonra hamurun içerisine koyuyoruz. Bu tarifimde bir ekmek büyüklüğü ekşi maya kullandım. Mayayı da koyduktan sonra 10 dakika boyunca özlü bir hamur elde edinceye kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ele yapışan oldukça elastik güzel bir hamur elde ettik. Hamur teknemizi hazırlıyoruz. Köy ekmeğimizi teknemizde mayalandıracağız. Yoğurmuş olduğumuz hamuru teknenin içerisine boşaltıyoruz. ...25 kilo hamuru teknenin içerisine boşalttık. Elimizle şöyle bir toparlıyoruz. Daha sonra üzerine biraz un serpiştiriyoruz. Üzerini kapattığımız hamuru 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. Bu ekmeğin ismine biz köyde somun diyoruz. Somunumuzun üzerine sürmek için şifa suyu hazırlayacağız. Diğer adıyla helle hazırlıyoruz. Bunun için tencerenin içerisine 5 yemek kaşığı unu ekliyorum. Bu arada ocağımızın altı yanmıyor. 1 litre suyu yavaş yavaş ekleyerek karıştırıyoruz. Un pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyoruz. Suyun bir kısmını koyuyoruz, unu iyice karıştırdıktan sonra diğer kısmını da koymaya devam edeceğiz. Suyun hepsini koyuyoruz, ocağımızın altını yüksek ateşte açıyoruz. Hazırlamış olduğumuz helle kaynayıncaya kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bu arada karıştırmayı da kesinlikle bırakmıyoruz. Kaynama derecesine gelmiş olan hellenin içerisine 1 su bardağı beyaz haşhaşı koyuyoruz. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. 1-2 dakika boyunca da haşhaşla birlikte karıştırıyoruz. Hellemiz güzel bir şekilde kaynamaya başladı. 1 dakika boyunca da bu şekilde kaynatmış olduğumuz hellenin kapağını kapatıyoruz. Soğuması için kenara ayırıyorum. Bu aşamada fırınımızın da içine ateşledik. Hamurun mayası gelinceye kadar fırınımızı güzelce ısıtacağız.
Bir saatin sonunda hamurumuzun mayası geldi. Fırının içerisindeki fazla közleri alıyoruz. Kullanmış olduğumuz malzemenin ismi süngü. Süngüyü güzelce ıslattık. Süngünün görevi ise fırında kalmış olan bütün artıkların hepsinin süpürülmesi. Islak süngüyle fırının içerisini güzelce süpürüyoruz. Hamur teknesinin içerisindeki hamurun havasını alıyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tahtanın üzerine biraz un koyduk. Teknenin içerisinden büyük bir parça hamur alıyoruz. Hamuru elimizle güzelce toparlıyoruz. Daha sonra unun üzerine koyuyoruz. Hazırlamış olduğumuz helleyi somunun üzerine sürüyoruz. Elimizle biraz bastırdıktan sonra un serpmiş olduğumuz küreğin üzerine koyup fırının içerisine götürüyoruz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Hamurdan büyükçe bir parça alıyoruz. Daha sonra hamurun uç kısımlarını alt tarafa doğru getirerek hamuru toparlıyoruz. Somun haline getirmiş olduğumuz hamuru tezgahın üzerine koyuyoruz. Üzerine biraz helle sürdükten sonra elimizle hafifçe bastırıyoruz. Daha sonra küreğe koyarak fırınımıza götürüyoruz. Somunlarımızın hepsini güzel bir şekilde hazırladık. 25 kiloluk undan toplamda 16 adet somun elde etmiş olduk. Fırının ağız kısmına daha önceden çıkartmış olduğumuz közlerden tekrar yaklaştırıyoruz. Artık fırınımızın kapağını kapatıyoruz. Tam 1,5 saat boyunca somunlarımız bu şekilde pişecek. Biz de bu arada daha sonraki ekmeğimizde kullanacağımız ekşi mayayı hazırlıyoruz. Hamur teknesinin içerisinde kalmış olan hamurları toparlıyoruz. Toparladığımız hamuru tezgahın üzerine koyuyoruz. Orada da tekrar bir toparlama işlemi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra saklama kabının içerisine koyarak üzerini kapatıyoruz. Bir dahaki ekmek yapacağımız zamana kadar buzdolabımızda saklıyoruz. Böylelikle ekşi mayamızı elde etmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi oldukça da bereketli. 1,5 saatin sonunda somunlarımız hazır. Çok güzel bir şekilde pişti. Somunları fırından tek tek çıkartıyoruz. Daha sonra somunun alt kısımlarındaki fazla ununu temizleyeceğiz. Somunları güzelce sildikten sonra yerine yerleştireceğiz. Bu hazırlamış olduğumuz ekmekler 5 kişilik bir aile için 2 ay boyunca yetiyor. Toplamda 16 tane somun elde ettik. Somunlarımızın her birinin ağırlığı 2,5-3 kilo arası değişiyor. Sizler için değişik bir video hazırlamak istedim. Bu tarifimi beğenip izleyen herkese teşekkür ederim. Hazırlamış olduğumuz köy somunun son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle
Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.